Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftalık açılışları yaptık ve devam eden Amerikan hükümet kapanması tüm piyasaların ilgi odağı olmaya hala aynı şekilde devam ediyor. Senato Ocak 2026'ya kadar Amerikan hükümetini finanse edebilecek geçici bir fonlama paketini tartışıyor. Kapanmanın resmen bitmesi için Temsilciler Meclisi'nin oyu bekleniyor ama buradaki belirsizlikler de aynen devam ediyor. Bu hafta gelecek olan yeni verilerde Amerikan tüketici enflasyon verisi, yine Amerikan üretici enflasyon verileri var ve normal şartlar içerisinde Perşembe günü, Cuma günü bu veriler karşımıza gelecekti ama kapanma dolayısıyla bu verilerin yine aksama ihtimali söz konusu. Veriler iyi gelecekse muhtemelen o veriyi açıklarlar. Veriler kötü gelme ihtimali varsa aksatırlar diyebiliriz. Piyasaların tamamen gözü kulağı Amerika'dan gelecek olan haber akışlarına odaklanmışken bugün haftalık açılışı yaptığımızda tüm piyasalarda pozitif yönlü hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Bu arada bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Kendisini rahmetle, minnetle, sevgiyle ve saygıyla anıyoruz. Elbette biz rahmet okurken buna da muhalefet eden bazı insanlar var. Ona rahmet okunmaz vesaire diyenler var. Bir karışmadığınız dua kalmıştı. Yani burada dua eden benim, duayı kabul edip etmeyecek olan da Allah ve bu noktada kimin Müslüman, kimin imanlı, kimin cennetlik olduğuna karar verebilecek bir çapta değiliz insanoğlu olarak. Allah bilir diyelim. İşin en doğrusu bana göre bu ve işimize geri dönelim. Bu nokta itibariyle piyasalar tamamen dediğim gibi Amerika'dan gelecek olan verilere odaklanmış durumda ama Amerikan başkanının açtığı yolda küresel bir fırtına başladı ve yüksek volatilite bana göre bu işin ilk adımıydı. Sonraki evrelerinde topyekün piyasaları yükseltebilecekleri bir akış içerisine tüm piyasaları götürecekler. Biz bunu altında, gümüşte, Amerikan borsa tarafında, kripto para piyasasında göreceğiz, görmeye devam edeceğiz düşüncesinde, fikrindeyim. Birazdan grafiklere geçtiğimizde bunları ve bunların sonrasındaki aşamaları tartışmaya devam edeceğiz. Sonraki videolarda da yine burada anlattıklarımı atıflar yapmaya da devam edeceğim. Ve yine grafiklere geçmeden önce sizlere yaptığınız beğeni ve yorumlar için teşekkür etmek istiyorum. YouTube algoritma ve botlarına karşı yaptığımız mücadele içerisinde sizin yaptığınız her bir yorum, nokta virgül vesaire buna da dahil benim için çok kıymetli. Videoyu şöyle bir durdurup grafiklere geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok mutlu olurum. Bakınız, öncelikle altın tarafıyla başlamak istiyorum. Ons altında gelen son hareketler içerisinde kırmızı bulutun devamını ve sonrasında gelen yeşil bulut oluşumunu gördük. Yeşil bulut oluşumuyla birlikte altın yukarıya doğru hareketlenmeye başladı. Benim için maliyetlenme noktasında bir hafta gibi bir süreçten bahsetmiştim size. O bir hafta 10 günlük zaman diliminde altını her türlü değerlendirebilir, alabilirsiniz. Çünkü 3900 bölgesinde bir süre hareket etmeye devam etmesini bekliyorum. Kendim de buradan yeni bir pozisyon değerlendirmesi yaptığımı anlattım. Bu seviyeye gelen altın günlük periyotta baktığımızda çok bariz bir test işlemi benim için, benim bulut indikatörüme göre gerçekleştirdikten sonra bir toparlanma evresi içerisine girdi. Ama bu nokta itibariyle yine hareketlerin devamı çok önemli olacak. Çünkü bu düşen trendin devamlılığını savunanlar muhtemelen 4168 bölgesine geldiğinde evet şimdi ons altın yeniden düşüşe geçecek şeklinde yorumlarda yapacaktır. Kısmen de haklı olacaklardır. Çünkü kısa vade zaman diliminde dirençle karşılaştıktan sonra kısa vadeli bir satış hareketi yine görülmesi muhtemel. Arkasından başlayacağı yeni trendde onlar altını daha yukarıdan alma yorumları içerisine girecektir ve daha yüksek maliyetlerden yeni altın alımlarını yapacaklardır. Burada elbette şu da çok önemli. Bakınız, bankadan ya da kuyumcudan altın alıyorsanız eğer bu nokta içerisinde al-sat yapmanız çok zor. Minimum %1,5 %2 civarında bir makasa katlanmak zorundasınız. Yani satarken o %2'yi ödersiniz, alırken bir %2 daha ödersiniz. Bu noktada çok önemli. O yüzden ons altında bu söylediklerim çok geçerli olmasa da gram altın tarafında geçerli. Çünkü gram altında bu makaslara yerli yatırımcı katlanıyor. O yüzden altın %5 düştüğünde ben bunu yukarıdan sattım, aşağıdan aldım gibi bir vaziyet içerisine giremezsiniz. Çünkü o al sat dediğimiz makası ödersiniz ve o para sizden çıkar. Siz daha aşağıdan maliyetlendiğinizi zannederken yine kafa kafaya bir maliyet içerisinde olursunuz. Belki zarar ettiğiniz bir hareket içerisine girersiniz. Şimdi burayı toparlayacak olursak bu döngü içerisinde ons altın bana göre yapabileceği
yapabileceği potansiyel dip testini yaptı. Bu potansiyel dip testinin gerçekleşmesi ve buradan tepki alması beni buradaki aşamada en azından haklı çıkardı diyebilirim. Çünkü benim beklediğim seviyelerin daha aşağısına inmedi altın. Buradaki toparlanma sürecinde de 4168-4200 bölgelerinde kısa vadeli bir satımla yine karşı karşıya kalıp yatırımcıları tereddütte bırakıp altın galiba düşüyor, buradan da aşağı inecek vesaire söylemleri arasında altını daha yukarıya doğru götüreceklerdir. Market maker'ın en sevdiği iştir yatırımcıları oyalamak. Bakın bunun örneğini geçtiğimiz dönem içerisinde size defalarca verdim. En son altının benzer bir kaliteli düşüş yaptığında, sert bir düşüş yaptığında şu bölge içerisinde 3133 dolar seviyesine ons altın geldiğinde ben buradan yine alım yönlü önerimi vermiştim. Buradan altın toparlayıp bir süre zigzag hareketler yaptıktan sonra bakın yukarıya gitti aşağı indi, yukarıya gitti aşağı indi derken bir süre sonra yükselen trendini başlattı. Ama büyük ihtimalle doğru seviyeleri yakalayamayanlar burada benim anlattığım seviyelerde değil daha yukarılarda maliyetlenme durumlarıyla karşı karşıya kaldı. Benzer durumların yine bugün günümüzde de karşımıza geleceğini düşünüyorum. 3900'den maliyetlenmeyenler bir süre sonra 4168 dolar, 4200 dolar seviyelerinde maliyetleneceklerini düşünüyorum. Gram altın tarafında da olaya bakarsak benim göstergelerim orada da iyi çalıştı. 5300 TL seviyesini değerlendirilebilir, alınabilir bölge anlatmıştım. Kapalı çarşı fiyatlarında da 5500 TL seviyelerindeydi gram altın. Bugün ben tabelada 5500'leri görüyorum. Çarşıda, pazarda görülen rakamlarda 5800 TL seviyelerine ulaşmış durumda yeniden. İyi bir toparlanma var ve bu toparlanma sonrasında dediğim gibi kısa vadeli bir satış durumu yaşanması muhtemel. Çünkü düşüş yönlü beklentisi olanları biraz haklı çıkartmaları lazım ve bu haklılık sonrasında da onları da terste bırakıp yeniden yükselen bir trend içerisine girecek altın. Bakın gümüşün ons tarafında da benzer durum var. Gümüşün ons tarafını açtığımızda 46.14 seviyesini test ettikten sonra buradan iyi bir yükseliş alanı yakaladı. Hatta altından daha hızlı yükseldi. Ben burayı işaret ettiğimde, alınabilir dediğimde o seviye itibariyle %8 kadar bir yükseliş göstermiş durumda gümüşün ons tarafı. Bu ciddi bir yükseliş elbette. Kısa vadeli bakan için bile %3, %4 gibi bir kur makasına maruz kalsa dahi karlı bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Onda da 50.65 dolar seviyesi bölgeleri civarında kısa vadeli bir satım gerçekleşmesi söz konusu. Ama benim için önemli olan ben nerede aldım, nerede sattım. Kısa vade döngü içerisinde fiyatın sürekli zigzag yapması, yukarıya çıkması, aşağı inmesi beni hiç ilgilendirmiyor. Ben nerede maliyetlendim, nerede alımları anlattım. Benim için önemli olan o. Anlattığım bölgeler itibariyle toparlanan, yükselen bir gümüş görüyoruz. Aynı altın gibi bunlar yükselen trendlerini önümüzdeki süreç içerisinde bana göre sürdürmeye devam edecek. Kasım ayında, Aralık ayında, Ocak ayında yükselen trendleri altında, gümüşte izlemeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Gümüşün TL tarafında da yine benzer durum var. 62 TL seviyesi benim işaret ettiğim destek bölgesi ve bulut bölgesiydi. Buradan tepki aldıktan sonra o da 67 TL seviyelerine gelmiş durumda. İyi bir toparlanma, iyi bir yükseliş hareketi gösterdi ama benim istediğim şey bunlardan daha fazlasını görmek bu ürünlerde. Ve önümüzdeki süreç içerisinde destek seviyeleri yavaş yavaş yukarıya doğru güncellenmeye başlayacak. Bakın ons altında bir süre sonra destek seviyesinin 3900'lerden kabaca 4000 dolar seviyelerine geldiğini konuşacağız. Kısa bir müddet sonra benzer durumu gümüşün ons tarafında da kabaca 48,5 seviyelerini destek olarak göreceğimiz bir alana kavuşmuş olacağız. Kısa vade zaman diliminde. Çünkü benim anlattığım bu dip seviyelerin tekrar gelmesini ya da buradan aşağı inmesini altın tarafında, gümüş tarafında beklemiyorum. Altın için önemli bir alternatif olarak size Tether Gold'u anlattım ve burada da işlem yaptığımı söyledim. OKEX.TR üzerinde bu tarz alternatifleri al-sat makası olmadan da değerlendirebiliyorsunuz. Ben size bunu anlattığım an itibariyle, değerlendirilebilir dediğim an itibariyle 3900 dolar bölgesinde Tether Gold alımı yaptım. Bunu TL paritesiyle de OKEX.TR üzerinde alıp satabiliyorsunuz ve bu işlemi yapmak gram altın almakla aynı mantıkta bir işlem. Arasında gerçekten hiçbir fark yok. Sadece bu bir coin ama rezervleri olan, bunu ispat eden, Amerikan tahvillerine yatırım yapan, rezervlerini bu şekilde kanıtlayan, altına birebir destekli olan bir coin bu. Değerlendirmek ise tamamen size kalmış. Bu benim nacizane bir alternatifim. Video altında OKEX.TR'nin linkini bırakıyorum. Dileyenler bir göz atabilir derim dostlar. Amerikan borsa tarafındaki
buradaki duruma baktığımızda ben burada takip edip anlattığım birkaç tane önemli nokta vardı. Bu önemli noktalardan biri bu Mayıs döngüsü itibariyle devam ettirdiği yükseliş trendinde hem S&P 500'de hem Nasdaq 100'de bu trendleri koruyup koruyamadığıydı. Daha önce bulut testini Ekim ayı içerisinde yaptı. Kasım ayı içerisinde de 2 gün önce bu test alanı yine çalıştı ve bu alanı yine korudu. Yani Amerikan borsa tarafında piyasaların tersine giden bir akış yok. Hisse bazında bazıları daha pozitif ayrışırken bazıları biraz daha negatif ayrışmalarda gösterdi ama buradaki yükselen trendde de henüz bir bozulma yok. Ama bir süre sonra ABD borsa tarafında özellikle büyüme hisselerine odaklananlar, riskli hisseleri tercih edenler ciddi şekilde terste kalabilecekleri bir trendle karşı karşıya kalacak ve Amerikan borsasında ben çok kazanıyorum, ben bu işin kralıyım vesaire gibi bir yorum içerisindeyseniz acı tecrübelerle orada da karşı karşıya kalacaksınız dostlar. Bakın Nasdaq'ta vadeli tarafta da aynı şekilde bulut bölgesi testi yapıldıktan sonra yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Bu 24.789 bölgesi önemli bir eşikti ve bu eşiği Amerikan teknoloji hisseleri bozmadı. Bu yüzden global trendde sağlıklı bir akış devam ediyor. Topyekün bir yükseliş alanı var. Ve bu yükseliş alanı içerisinde önce volatilite yaşattılar. Yani piyasaları salladılar. Zigzag yaptılar. Yukarı aşağı hareketler yaptılar. Yatırımcıları tereddütte bıraktılar ve bu tereddüt sonrasında oyundan saf dışı kalanlar, tuzağa düşenler kenara çekilip beklemeye başladı. Daha fazla düşüş olsun da daha aşağılardan yeni maliyetler edineyim, alayım diye. Altında, gümüşte ya da Amerikan borsasında fark etmez. Onlar daha fazla düşüşü beklerken piyasalar daha da yukarıya tırmanıp yine benzer volatiliteyle yine yeni yatırımcıları saf dışı bırakacaklar. Önemli olan ana trenddir. Ana trendde orta vadeyi takip etmektir. Ben kendi özelimde, kendi anlattığım ürünlerde tamamen net bir şekilde fikirlerimi bahsedip nereden aldığım, nereden sattığımla alakalı fazlasıyla yorum da yapıyorum. Özellikle YouTube katıl sohbetinde bu yorumları daha fazla bulabilirsiniz. Ve genel çerçevede ben şu anda gidişattan memnunum. Ve bu gidişat bazen bize aylık bazda ütopik kazançlar getirecek. Bazen bir ay boyunca hiç kazanamayıp portföyün geriye gittiği dönemleri göreceğiz. Ama sağlıklı olan şey orta uzun vadede bakiyemizin büyüyüp büyümediğidir. Ben bu konuda kendi adıma iddialıyım ve portföylerimizi büyütmeye hep beraber devam edeceğimizi düşünüyorum. Borsa İstanbul tarafına da kısaca bir değinmek istiyorum. Borsa İstanbul'da TL bazlı olarak benim destek olarak kabul ettiğim alan ve bulut bölgesinin aşağı yukarı test edildiği bir alan içerisindeyiz. 10.800'lü seviyeler Borsa İstanbul'da burada destek bölgesi olarak çalıştığını söyleyebiliriz. Şu anda tam olarak orada Borsa İstanbul. Ama dolar bazlı paritede görünüm pek de hoş değil. Bulutun altına kırmaya başladı. Burayı çok yakın bir destek alanı olarak takip edebilirsiniz. Burada ne yapabilirsiniz? Onu da söyleyeyim. Borsa İstanbul değerlendirmek ve hisse bazında alımlar yapmak istiyorsanız bugün şu anda olduğu seviyede bir değerlendirme yapıp stoplu olarak bir değerlendirme yapıp hani zararı göze alarak bir değerlendirme yapıp kendinize hisse alımları yapabilirsiniz. Çünkü potansiyel bir destek testi içerisinde ve global trend yukarıya doğru giderken Borsa İstanbul'da da yukarıya doğru toparlanma devam edebilir. Ama nacizane benim kendi değerlendirmem özelinde burada çok ciddi yükselişler ve bereketli bir alan görmediğim için hisse tarafında isim vererek yeni değerlendirmelerim bu dönem içerisinde yok. Kripto para tarafındaki son görünümlere bakalım. Bitcoin son yaptığı hareketler içerisinde benim için önemli eşik burada 104.000 dolardı ve 104.000 dolar seviyesini aşıp yukarıya doğru giden hareketini göstereceğini anlatmıştım. Bakın size dedim ki 113.500 bölgesine kadar hiçbir şey olmasa dahi, düşen bir trend başlasa dahi Bitcoin'in yukarıya doğru gitmesini bekleyeceğim. Bu ana trendleri doldurmasını bekleyeceğim. Bitcoin bu ana trendi doldurmak adına yukarıya doğru hareketini göstermeye devam ediyor. Ki bundan sonraki aşamada ne yaptığı bizim için önemli olacak. Çünkü ben bu trendin devamlılığında 113.500'lere kadar hareketini devam ettirmesini bekleyeceğim. Ama orada tutunup tutunamadığına, trendi devam ettirip ettiremediğine birlikte bakacağız ve yeni vermemiz kararlar varsa orada anlık olarak bunları konuşma imkanı bulacağız. Anlık olarak YouTube katıl sohbetinde ve benim oradan attığım bildirilerde de bunların değerlendirmelerini yapıyorum. En son XRP, Ethereum, Solana gibi benim kendi takip ettiğim coinlerde yeni alımlar yaptığımı, ben de buradan alıyorum, bu seviyeden değerlendiriyorum dediğim alanlar itibariyle iyi bir yükseliş alanı bulmuş durumdalar. Hem Bitcoin hem de benim takip ettiğim demirbaş altcoin'ler diyeyim en azından. Ve burada Bitcoin adına şunu söylemek
söylemek isterim ki 104.000 dolar seviyesini önemli destek olarak önümüzdeki süreç içerisinde takip edeceğiz. Burayı korumaya devam etmesi dahi bizim için yeterli. Bakın Ethereum'a baktığımızda Ethereum halihazırda 3646'daki direnç seviyesini test etmiş durumda. 4 saatlik periyotta bulut üzerine tırmandı. Pozitif alan için bu bölge üzerine atıp bu bölge üzerinde tutunması lazım ki Bitcoin'in yaptığı hareketle birlikte bu tutunmayla beraber Ethereum'un bir sonraki direnç hedefi 4210 dolar seviyesi olacaktır. Ki burada %15'lik bir marjdan bahsediyoruz. Arada bir direnç çizmiyorum. Bakınız dikkatinizi çekiyorum. İki çizgi arasındaki marj totalde %15 gibi bir rakama tekabül ediyor. XRP'ye baktığımızda XRP'de görünüm biraz daha kaliteli. Çünkü günlükte bulut bölgesi teması içerisine gelmiş durumda. Ama ana direnci burada 2.65 dolar. Ve bu 2.65 dolar seviyesi sonrasında bir sonraki büyük direnci 3.17 dolar seviyesi olacağını düşünüyorum. 2.20 dolar çok iyi bir destek alanıydı. Çok kaliteli çalıştı. Tam olarak da bu seviyeden alım yaptığımı da söyledim. Bakın %13'lük bir yükseliş var. Benim için güzel bir değerlendirme fırsatı oldu. Daha yukarıdan maliyetlenen yatırımcı için de çok iyi bir maliyet düşürme noktası oldu. Aynı durum diğer altcoin'ler için de geçerli. Maliyetleri düşürüp potansiyel zararları azaltıp daha sağlam basarak burada yürümeye devam ediyoruz. Diğer altcoin'lere baktığımızda Solana'da 164.40 dolar seviyesi üstünde tutunmaya başladı. Orası artık Solana için bir destektir. 188 dolar seviyesine kadar önünde bir direnç olduğunu, onun da bu bölge içerisinde düşünmüyorum. Yine benzer bir hareket alanı içerisinde Cardano 0.56,5 dolar seviyesi destek seviyesi haline gelmiş durumda. Bu destek seviyelerini korumaya devam etmeleri çok önemli ve direnç anlamında önlerinin ciddi anlamda boşlukta olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Takip ettiğimiz coinlerde, sizlerin takip ettiklerinde de muhtemelen öyledir. Volatilitesi yüksek bir alan içerisindeyiz. Link içinde burada bulutun yeşil yaktığı bölgeyi destek alanı, destek bölgesi olarak takip edebiliriz. Daha geride kalan coinler arasında Ondo'da 0.7690 seviyesine hala ulaşmış durumda değil. Kaliteli bir yükseliş bölgesi onun için burası olacak. Ton içinde yine bu seviye 2.36 dolar seviyesi olduğunu söyleyelim. Ana odakta olan demirbaş altcoin'ler daha fazla kendini göstermeye devam ediyor. Özellikle XRP tarafında bekleyen bir ETF haberi de var. Benim en sevdiğim, en başta listemin zirvesine yazdığım, her zaman da anlattığım altcoin biliyorsunuz. Bitcoin dominansına baktığımızda o da 60.91 seviyesini özellikle dikkat çekerek anlatmıştım. Bu seviyeden aşağıya tepki gelmesi lazım derken oradan aşağıya indi. Bu seviyenin önemini şöyle izah etmiştim hatırlarsanız son videodan. Haftalık bazda bulutun olduğu bölge burası. Kırmızı bulutun oluştuğu alan devam ediyor. Altcoin'ler için yükselen ivme adına umutlar aynı şekilde devam ediyor. Günlükte de şu bulutun altında hareketlerin gelmesi lazım artık. Burayı 59-56 olarak görebiliriz artık. Buranın altında kalmaya devam etmesi altcoin'ler için yeterli olacak. Tether dominansı için de şunu göstermek isterim. Uzun vadeli düşen kama içerisinde en son ay başında burada bir trend testi gerçekleştirmişti. Bu trend testi sonrasında yavaştan aşağı doğru süzülmeye başladı. İşte bu süzülmenin devamıyla altcoin'lerde sabırla yükselişleri bekleyen yatırımcılar daha fazla yükselişleri görmeye başlayabileceği potansiyel bir dönemdeyiz. En azından nacizane benim fikrim bu şekilde. Velhasıl konuyu toparladığımızda kripto para piyasası bugün haftalık açılışlarda teknik anlamda gayet pozitif. Diğer piyasalar da teknik anlamda gayet iyi görünüyor. Takip ettiğimiz trendler yükseliş yönlü hareketleri savunmaya devam ediyor ve piyasaların biraz daha toparlanması yatırımcıların da biraz daha moralini yükseltmek için güzel oldu diyebiliriz. Bunların dışında haftalık açılışta ilave edebilecek başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.